Selamlar. Örgü Kolikler Buraya kanalından herkese sevgilerimi gönderirken iki tane hırkayla karşınıza geldim. Örgü Kolikler Buraya Facebook sayfamızda bunu yayınlamam üzerine çok ilgi gördüğü için videoya almaya karar verdim. Örerken de aklımdaydı zaten. Bunun ipi bu. Kartopu ikon 170 metre uzunluğunda. Üzerinde 6-7 numara şişler yazıyor. Bunun ipi ise şu an markasını hatırlamıyorum ama iki ipte %45 yünlü ip. Wool dediğimiz iplerden. Bu da 165 metre. Bu 170. Bu ip de 165 metre. Bu batik, bu ebroli, kırcıllı dediğimiz iplerden ve bunların hani bana videoda hani kırcıllı, ebruli ipler güzel gözükmüyor, net gözükmüyor derseniz eğer ki tabii ki haklısınız da, fakat hırkaların tarzı bu. Yani bunlar batik iple ya da ebruli iplerle yapılması gereken hırkalar. Yani düz renkte bu güzelliği, tarzı pek de elde edemiyoruz. O yüzden batik ip kullanacaksanız eğer arka tarafı ördükten sonra ön taraflar için biz buradan yanlardan ilmek çıkartıp yapacağımız için iki taraf içinde ayrı batik ipi aynı yerden açmak zorundasınız. Yani eğer buradan pembeyle gittiysek buradan da ilmek çıkartırken videoda anlayacaksınız, görürken, seyrederken. O yüzden buradaki ilmeği de aynı iple çıkarmak zorundasınız. Bakın burada ben ilmek çıkarmışım pembe gelen yeriyle bunun. Aynı şekilde burada da pembeyle ilmek çıkardım ki gidişat bu şekilde olsun. Çünkü biz ön tarafları örgü yönümüz buradan buraya doğru. Arkanın örgü yönü ise buradan yukarı doğru. Ve arkada kavisimiz var. Bunda daha iyi anlaşılacağı için bu renkli olan da göstereyim. Bu da aynısı. Fakat bunun ipi bir tık daha kalın. 165 metre, bu 170 metre. Geri dönüşlerimiz var bu kavisi oluşturabilmek için. Başka da yerde hiçbir zaman geri dönüşümüz yok. Sadece arka etekte oluyor. Bunda da 5 numara şiş kullandım. Bu biraz daha ince ve daha dökümlü ama çok az ince. Yani aralarında pek de bir fark yok. Bu daha kalın. Kaban gibi. Kimono hırkalarımız bu şekilde. Ama batikle tekrar yapacaksanız söylüyorum, mutlaka her iki ön parçada da aynı renk tonunu açacaksınız. Kollar için de aynı şey geçerli. Yoksa böyle dizayn düşmez. Bakın kolda da bu şekil kahverengi olandan başlamışım. Kavun içi devam ediyor. Bu da aynı şekilde kavun içi devam ediyor. Aynı dizaynı, aynı ipleri kullanarak yakalıyoruz. İkisinde de 5 yumak gitti toplam. Kısa kollu oldukları için 5 yumakla bu hırkaları çıkardık. Boylarını siz daha uzun isterseniz yapabilirsiniz. Arka tarafa 77 ilmek başlıyoruz. Bir kavisimiz var. Kavis yapacağız. Onun için sadece arka etekte geri dönüşlerimiz olacak. Başka yerde geri dönüşümüz yok. Öncelikle ne yapacağımızı anlayabilmek için şu şemaya bakmanızı rica ediyorum. 77 ilmek attıktan sonra orta ilmeğe bir tane ayraç takıyoruz. Yanlara ayırma yaptıktan sonra onları videoda sayılarıyla göreceksiniz. Geri dönüşler yaparak bu arkadaki kavisi elde ediyoruz. Arkayı hiç kol kesmesi olmadan bitirdikten sonra ilmekler şişte beklerken biz ön parçadan önce buradan 33 ilmek atarak sonra da buradan 63 ilmek çıkartarak bu parçayı, ön parçayı yapmaya başlıyoruz. Ve buralardan artışlar yapıyoruz. Arka kavisi bu şekilde, önler bu şekilde kapandığında bakın artışları yaptığımız için önler kavisli geliyor. Hazırsak başlayalım. Evet, 5 numaralı şişimize 77 ilmek attık ve bu sırayı bir ters bir düz örelim sona kadar. Şimdi biz bu örnekte, yani çift bir iş deniliyor ya, iki sırada bir yer değiştiriyoruz. Onu yapacağız. Fakat ilk sırayı bir ters bir düz diye başlayıp ön tarafta
ön tarafta bunu değiştireceğiz. Yani biz bir sıra bir ters bir düz yapmış olacağız arka tarafta başladığımızda. Önde ise tersin üstüne düz, düzün üstüne ters yaparak yönünü değiştireceğiz. O yüzden sıra sonuna kadar bir ters bir düz örelim. Arka tarafı ters, düz ve ters örerek geldim ve tersle de bitirdim. Şimdi biz aslında iki sırada bir çift pirincin yönünü değiştireceğiz. Fakat biz burada ilk sırayı yaptığımız için ve geri dönüşleri de başlayacağımız için bu sırada tersin üzerine düz, düzün üzerine ters yapacağız. Yönünü bu sırada değiştiriyoruz. Bu sadece burası için geçerli. Daha sonra iki sırada bir çift pirinci değiştirerek devam edeceğiz. Şimdi ben en orta yere bir araç taktım. 38 ilmek bu tarafta var, 38 ilmek bu tarafta var. 77 ilmek olduğu için ortada da ayraçlı ilmeğimiz var. Yanına da 9 ilmek ayırdım, araya bir ayraç taktım. Bu ortanın yanından da 9 ilmek ayırdım, buraya bir ayraç taktım. Geri dönüş yapacağız. Çünkü bizim bu taktığımız yer iki ayraç arası biraz daha şöyle elips gelecek. Verev mi diyelim, kavis mi diyelim, öyle gelecek. Yani yan taraflar uzun olacak, daha yüksek olacak. Orta bölümümüz bizim arkanın böyle gelecek. O sebeple burayı daha az, buraları daha çok tutacağız, yanları. Kenar ilmeği tersin üzerine düz, düzün üzerine ters. Bu sıra için geçerli demiştim. Bu yön değiştirme. Daha sonra iki sırada bir yapacağız. Evet. 6 ilmeği ördükten sonra ön taraftayız şu anda ve geri dönüş yapıyoruz. Arkaya geri döndüm. Geri dönüşü delik olmasın, muntazam olsun diye ister ip dolayarak, ister çiftleme yöntemiyle, isterseniz de şimdi yapacağımız dolama yöntemiyle geri dönüşü yapabilirsiniz. Ama mutlaka birini seçin ki muntazam olsun, delik olmasın. Evet, arkaya döndüğümüzde bu ipi bakın şişe doladım. Ne yapmam lazım? Ters, düz, ters. Tersin üzerine ters, düzün üzerine düz yaparak artık çiftlemiş olduk örgümüzü, yönünü. Yani iki sırada bir değiştirme olayını artık öyle yapacağız. Evet. Şimdi tekrar öne döndüm bakın. Bu dolama ilmeğimiz, burada da 6 ilmeğimiz var. Kenar ilmeğini aldıktan sonra yön değiştirmem lazım. Düzün üzerine ters, tersin üzerine düz yaparak yönünü yine değiştirmiş oldum. Ön tarafta bir sıra, arka tarafta bir sıra yaptığımız için bakın önde tekrar yönünü değiştiriyoruz. Ve burada 6 ilmeği, kenar ilmeği ters düz, ters düz, ters yaptım. Yönünü değiştirerek bu dolama ilmeğimle bunu düz bir şekilde örüyorum bakın. Tersin üzerine ters, düzün üzerine düz örerek 3, 6, 9 ilmek bakın. Dolama ile beraber diğer ördüğümü düzeltmiş oluyorum ve 3 tane daha altının yanına ekliyorum. Arkaya dönüyorum yine. Yine bu dolamayı yapıyorum. Gördüğünüz gibi tersin üzerine ters, düzün üzerine düz yaparak ilerledim arka tarafta. Öne döndüm. Tekrar kenar ilmeğimi aldım. Yine yön değiştirmem lazım. Tersin üzerine düz, düzün üzerine ters. Tersin üzerine düz, düzün üzerine ters diye devam ediyorum. Yön değiştiriyoruz. 2 sırada bir. Önde yön değiştirince arkayı da geldiği gibi örüyoruz. Önde tekrar yön değiştiriyoruz. Yön değiştirmek, tersin üzerine düz yapıyoruz yani. Evet. Tersi yaptıktan sonra bakın 3, 6, 9 ilmeği tamamladım. Burada dolama ilmeğim var. Şu ilmek. Ve biz düz yapmamız lazım burada ters olduğu için. Bununla beraber bunu düz ördüm. Ters ördüm, düz ördüm. Dolama ile beraber ördüğüm ilmek 1, 2, 3.
Burada da 12 ilmek olması lazım. 3, 6, 10, 12 bakın. Şöyle de baktığımız zaman bakın burayı yükseltmiş oluyoruz. Kenar kısımlar arka tarafın yüksek olacak. Tam orta kısım kavisli bir şekilde az gelecek. O şekilde söyleyeyim ben. Evet. Şimdi arkaya tekrar dönüyorum. Ve yine bir dolama yapıyorum. Arkada yön değişmediğimiz için tersin üzerine ters, düzün üzerine düz diye bu 12 ilmeği başa dek arkada örüp öne döneceğim. Önde yön değiştirdiğimiz için düzün üzerine ters yaptık, tersin üzerine düz yaptık, yönümüzü değiştirdik. Ters, düz, ters, düz, ters, düz, ters ve dolamalı kısma geldim. Ters ördüğüme göre bununla bunu düz beraber örüyoruz. 1, 2, 3, 15. 15 tane ilmeğimiz oldu. Dolamayla beraber ördüğümüz 1, yanına ters 2, yanına düz 3. Böylelikle 3, 6, 10, 15. Ve tekrar arkaya döndüm. Tekrar dolamamı yapıyorum. Arkada herhangi bir değişiklik olmadığı için terse ters, düze düz şeklinde başa dek örelim. Bakın gördüğünüz gibi sırt bölgesinin etek yan taraflarını böylelikle daha fazla örüp daha fazlalaştırmış oluyoruz. Ön tarafa döndüm. Tekrar kenar ilmeği yön değiştirmem gerektiği için tersin üzerine düz, düzün üzerine ters, yine o dolama ilmeğine kadar gidelim. Evet. Düz ters yaptım. Bakın dolama ilmeği var. Ters yaptığıma göre bu ilmekle bu dolamayı beraber düz yapmalıyım. Evet. Ters yanına ve düz. Böylelikle 18 ilmek bu taraf oldu. Arkaya geri dönüş yaptım. Tekrar doluyorum. Ters, düz diye yön değiştirme olmadığı için arka tarafta düzün üzerine düz, tersin üzerine ters diye devam ediyorum başa dek. 3-3 geri dönmüş oluyoruz. Evet. Kenar ilmeği yön değişikliği yapacağımız için düzün üzerine ters, tersin üzerine düz devam ediyorum. Evet. Ters düz yaparak dolama ilmeğine geldim. Onu ters yapıyorum. Doladığım ilmekle buradakini doladığımla bu ilmeği beraber aldıktan sonra ters ve düz yapıyorum. 3, 6, 10, 13, 16, 20, 21. 21 ilmek olduk. Evet, tekrar geriye döndüm. Doladım ve yön değiştirmediğim için ters düz diye devam ediyorum. Şimdi tekrar öne geldik ve yine önde yer değişikliği olduğu için düzün üzerine ters, tersin üzerine düz şeklinde devam ediyorum. Önde yine yer değişikliği yaptığımız için kenar ilmeği düz ters, düz ters diye devam ettim. Evet. Ters düz, ters yapınca dolama yerine geldim ve bununla bunu düz kestim. Yanına bir ters, bir düz. Yani beraber aldım, kestim derken. Bu şekilde. Ve tekrar dönüş yapıyorum. Arkaya döndüm, geri dönüş yaptım ve doladıktan sonra bu şekilde ters, düz, ters, düz. Yön değişikliği olmadığı için düzün üzerine düz, tersin üzerine ters yapalım. Evet, bakın arka nasıl kavislendi. Burası yükseldi. Burası hala aynı duruyor. Sadece bu tarafta çalışıyoruz. Yine öne döndüm. Yönümü değiştiriyorum. Düzün üzerine ters, tersin üzerine düz şeklinde devam ediyorum. Dolama yaptığım yere kadar. Düz ters yaptım. Bakın dolama yaptığım yerdeyim. Yine bununla bunu kestim. Beraber ördüm yani. Bunu geri dönüş muntazam olsun diye yapıyoruz. Delik olmasın diye. O yüzden böylelikle bakın
Burada 2 ilmek kaldı. Burası da 3, 7, 10, 13, 17, 20, 23, 27 ilmekte burası. Tekrar döndüm ve arka tarafta olduğumuz için yön değiştirme yok. Devam ediyorum. Evet. Şimdi artık geri dönüş yapmamaya karar verdim. Bu açıklık bana yetecek. Ama isteyen şuraya kadar da bakın daha ben biraz daha istiyorum diyen bu 3 ilmeği de alabilir. Yani biz 27 olduğumuzda arkayı yaptık. Önü de şimdi öreceğiz. Evet, önde kenar ilmeğini yaptıktan sonra yer değişikliği yaptığım için tersin üzerine düz, düzün üzerine ters şeklinde devam ediyorum. Ters düz, bakın düzün üzerine ters yapıyorum, dolama ilmeği. Bununla bunu beraber alıp düzeltmiş oluyorum. Düz bu. Ters, düz, ters, düz diye devam ediyorum. Bu ilk sıramızın ördüğümüzün üzerine de tersin üzerine düz, düzün üzerine ters denk geliyor. Çünkü bakın burası böyleyiz ve artık geri dönüş olmadığı için bu tarafta 27 ilmekken burada da 2 kalmışken dolamayla düzeltmemizi yaptık ve devam ediyoruz. İlk sıramızda ters düz ters yaptığımızda burada şimdi başa kadar örerken geri dönüş bitti. Bu tarafa doğru gelirken tersin üzerine düz, düzün üzerine ters bir şekilde denk geliyoruz. İlk sıramız tek pirinç olmuş oluyor ama diğerlerini de devam ettirdiğimizde hep çift sırada devam ettirerek çift pirinç yaptık yönlerini değiştirdiğimizde. Şimdi ben buraya kadar başa kadar yani sona kadar ördüm. Evet. Geri dönüş burada 27 ilmekken bitince biz burada devam ettik ve ilk yaptığımız sıraya düz ters, tersin üzerine düz, düzün üzerine ters çıkmış oldu burayı devam edince. İlk sıra için geçerli demiştim ya bu yer değişikliği. Şimdi arka tarafta yer değişikliği olmayacak ve biz burada yükseltmeyi yapacağız. Bunun simetrisini sağladığımız için buraya bu taraf arka tarafta denk geliyor. Buraya 6 ilmeği örüp dönüş yaptık, önde yaptık, arkaya dönüş yaptık. Burada 6 ilmeği arkada öreceğiz, öne dönüş yapacağız. O yüzden arkada yer değişikliği olmadığı için düzün üzerine düz, tersin üzerine ters şeklinde devam ediyoruz. 6 ilmeği, 6 ilmek oldu bakın kenar ilmeği, tersin üzerine ters, düz, ters, düz, ters diye 6 ilmek ördüm. Öne geri dönüş yapıyorum. Diğer tarafta simetri açısından arkaya geri dönüş yaparken burada yükseltmemizi bu şekilde yapıyoruz. Öne geri dönüş yaptım ve doladım. Şimdi ön tarafta, burada ön tarafta olduğumuz için doladıktan sonra düzün üzerine ters, tersin üzerine düz. Düzün üzerine ters, tersin üzerine düz, ters ve kenar ilmeği. Kenar ilmeklerini örmüyorum. Evet, şimdi arka tarafta yine kenar ilmeği düzün üzerine düz, tersin üzerine ters şeklinde yön değişikliği yapmadan 6 ilmeği ördüm. En son düz ördüm. Bakın burada dolama ilmeği ve diğer ilmeği beraber ters ördüm. Çünkü burası simetrik çalışıyoruz diğer tarafla. Orada düz birleştiriyorduk dolamayla ilmeği. Fakat burada ters birleştirdik. Yanına düz ve ters ördüm. 9 ilmek. Öne geri dönüş yapıyorum. Öne döndüm. Bakın 9 ilmek var. Öne döndüğümde yer değişikliği yapmam lazım. Buraya değil, hep bu tarafa bakın. Yer değişikliğini yapacağınız zaman kafanız burada karışabilir. Çünkü alt ilmeklerimiz var. O yüzden düzün üzerine ters, tersin üzerine düz. Düzün üzerine ters, tersin üzerine düz diye ön tarafta olduğumuz için yön değişikliğini yaptım ve arkaya döndüm. Arka tarafta yer değişikliği olmadığı için kenar ilmeği ters düz diye devam ettim. Düz ördükten sonra dolama ilmeğindeyim. Bununla bunu ters bir şekilde beraber aldım. Düz ve ters ördüm yanına. Öyle denk geldiği için geri dönüş yapıyorum. 3, 6, 10, 12 var bakın.
ve öndeyiz. Doladım, öne dönüp doladım ve burada düzün üzerine ters, tersin üzerine düz diye yine devam ettim. Evet. Bu tarafı da böyle yükseltiyoruz. Bakın ortamız hala az. Yanlar çok. Arkaya döndüm. Arkada kenar ilmeği düz, ters, yön değişikliği olmadığı için tersin üzerine ters, düzün üzerine düz. Ters, düz. Dolama yaptığım yerdeyim. Ve düz ördüğüm için bu ikisini ters beraber aldım. Dolama ile ilmeği düz ve ters yanına ördüm. 15 ilmek olduk. Öne döndüm. Doluyorum ve ters düz yön değişikliği olduğu için düzün üzerine ters, tersin üzerine düz şeklinde devam edeceksiniz. Evet. Önü bitirdik. Arkaya yine döndük. Arkada ne geliyorsa o. Tersin üzerine ters, düzün üzerine düz. Düz ördükten sonra yine doladığım yerdeyim ve bununla bunu ters kestim. Düz, ters. 3 tane bununla beraber almış oldum. 3, 6, 10, 13, 16, 18 olduk. Öne dönüş yaptım. Doluyorum ve düzün üzerine ters, tersin üzerine düz diye yön değişikliğini ön tarafta yapıyorum. Diğer tarafın simetrisini yapıyoruz. Aynı fakat simetrik. O yüzden kafanız karışmasın. Biz yanları yükseltip ortayı bırakıyoruz. O alçakta kalacak. Yan taraflar salaş ve daha uzun olacak. Hafif bir sırtın etek kısmına bakın kavis vermiş oluyoruz. Bu şekilde yanlar yükseliyor. Orta aşağıda alçakta kalıyor diyeyim. Evet, şimdi arka taraftayız ve yön değişikliği olmadığı için ne görüyorsak onu örelim. Evet, dolama yaptığım yere geliyorum. Düz ördüm ve dolamayla bu şiştekini kestim. Ters bir şekilde ve düz. Yanına ters birleştirme yaptıktan sonra dolama ilmeğini ters, düz ve ters ördüm. Öne dönüş yaptım, doladım ve ters doladıktan sonra düz, ters diye yön değişikliğini yapıyorum. Tersin üzerine düz, düzün üzerine ters. Evet. Önde sona geliyorum. Hep 3-3 geri dönmüş olduk. İlk başta 6 ördük ama daha sonra hep 3-3 geri döndük. Şimdi arka tarafta yer değişikliği olmadığı için tersin üzerine ters, düzün üzerine düz. Düz yaptım. Dolamalı kısımdayım ve ters beraber aldıktan sonra düz ve ters yaptım. Öne dönüş yaptım. Şu üçünü de biraz sonra aldıktan sonra burada 2 ilmek kalacak ve biz artık geri dönüşü bitirmiş olacağız. Doluyorum ön tarafta, düzün üzerine ters, tersin üzerine düz yaparak ön tarafta yön değişikliği olduğu için devam ediyorum. Evet, arkaya döndük. Düz ters diye kenar ilmeğinden sonra yön değişikliği olmadığı için devam ediyorum. En son düz ördükten sonra doladığımla bu şiştekini sol şiştekini beraber ters ördüm. Düz ve ters yaptım. Bakın ayrıca tıpkı diğer taraf gibi 2 ilmek kaldı ve artık geri dönüşü bitireceğiz. O yüzden öne döndüm, doladım ve buraya bakarsanız yanılırsınız bak karıştırdığınızda. Düz mü ters mi olacağını buralara bakarak yapacaksınız. Çünkü bizim orada ilk ördüğümüz sıra var. O sizi karıştırmasın. Doluyorum. Bakın burada tek düz gözüküyor. Halbuki öyle değil. O yüzden karıştırmayın. Buraya bakın. Bu tarafa. Bak 2 tane düz gözüküyor. Demek ki burası ters. 2 tane ters gözüküyor. Demek ki burası düz olacak ön tarafta. Ama buraya bakarsak burada geri dönüşlerle tamamladığımız için bir tane düz gözüküyor. O yüzden ters,
düz, ters diye bu taraflara bakarak yer değişikliğini yapacaksınız. Bakın iki düzün üstüne ters denk geldi. Onu karıştırmayın. Zaten batik ip karıştırabilirsiniz. O zaman da geri dönüş kısmı bozulur. Gerçi batik ipte de çok belli olmaz ama sonraki dizaynınızda zorlanırsınız. O yüzden dikkat edelim. Hep daha çok ördüğünüz yere bakın. Daha az yere değil, daha çok ördüğünüz yere bakın. Yer değişikliğini o şekilde yapın. Bunu da tamamladık. Şimdi artık hiçbir işlem yapmayacağız. Geri dönüş işlemimiz bitti. Arka tarafta bütün sırayı öreceğiz şimdi. Tersin üzerine ters, düzün üzerine düz öreceğiz. Çünkü arka taraftayız ve başa kadar, daha doğrusu sona kadar bunu böyle örelim. Evet, arkada örerken bu doladığım ilmek önüme çıktığı için düz örmüştüm. Tersle beraber bunu düzelttikten sonra yanına düz ters diye hiçbir bozulma olmadan devam ediyorum bakın. Gördüğünüz gibi ilmeklerimizde hiçbir bozulma yok. Arka taraftayız. Tersin üzerine ters, düzün üzerine düz olacak şekilde devam ediyoruz. Ve geri dönüşlerde hiçbir delik yok. Muntazam. Ve ayrıca da ilmeklerimizde ters düzlük kısımda da hiçbir bozulma olmadan geri dönüşü bitirdik. Şimdi artık hiçbir işlem yapmadan sırada bir yönünü değiştirerek ve bunu da ön tarafta yapıyorsunuz. Ön tarafta bakın yer değişikliğini yapacağız şimdi. Artık hiçbir geri dönüş artmamız, eksilmemiz yok. Devam edeceğiz böyle. Düz var. Ters, düz. Ters, düz. Bu şekilde arkamız istenilen boy olana kadar bunu böyle iki sırada bir yer değiştirerek devam edelim. Bakın büyük olduğu için tabii biraz zor oluyor ama bu etek tarafımız, kavisimiz ya da eğimimiz görüyorsunuz böyle. Yanlar böyle uzun kalıyor. Böyle de 77 ilmekle örgümüzü 64 santim bende etti. Şöyle de söylüyorum size. Bakın. Şu bizim ilk ilmeğimiz. Daha sonra ilmek çıkartırken bunlardan ilmek toplayacağız. O yüzden 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye bu gözüken düz dişleri saydığımda koltuk altına kadar olacak yere biz hiç kesim yapmayıp düz bir şekilde gittiğimiz için bu örgüde işaret taktım. Yani şurası 43, 44, 45 o şekilde şu düz dişler edebilir. Bu tarafta bu ayraçtan bu taraf etek sonrası bende 43. Buradan sonrasıysa 22 şu anda omza dek 22 tane buradan sayıyorum. Evet buraya da aynı şekilde bu tarafına da bir işaret taktım. Etekten sonrasında da bu tarafta da 43 tane diş saydım. Ve burası da yine 22 tane düz diş. Boy 64 santim bende demiştim. Ve 77 ilmek olarak devam ettiğimiz örgüde 29-29 ayırdım. Ortaya da 19 verdim. Şöyle 3, 6, 10, 13, 16 ve 19. Evet. Yanlarda da 29 var. Ama şu anda ben böyle bir hesap yaptım ama daha sonrası için değişebiliriz. Şimdi biz burada şu önde değişiklik yaptığımız sırayı bu şekilde ördük. Yani yön değiştirdiğimiz sıra tersin üzerine düz, düzün üzerine ters şeklinde. Kenar ilmeği ters düz var bakın. Burayı tek sıra bırakıyorum yani. Arka tarafı örmüyorum. Önü bitirdim burada. Evet. Burası arkamız ve önü örüp geldik. Yön değiştirerek ön tarafta şimdi ilmek atacağımız için kol için bunu da düz böyle ördüm. En son ilmeği. Biz şimdi ön taraflar için ve kol evi için ilmek çıkartacağız. Bu şekildeyiz. Ön taraftayız. Bu taktığım ilmek belirleyiciye kadar 22 tane demiştik. Fakat buraya biz şimdi 33 tane ilmek atacağız. 1 2 3 4
5 bu şekilde. Evet, 33 ilmeği böyle atalım. 30, 31, 32, 33. Bu işaretlediğim buradaki 22 bu tarafına kol evini burada oluşturacağım için ön tarafı burada bitirdikten sonra 33 ilmek attım. Burada anlatmıştım orayı. Bu ayracın hemen yanındaki ilmekten birleşme yaparak hem de ilmek çıkartıyorum. Şu gördüğümüz araya gireceğim. İkinci ilmek. Deliğe, deliğe, şu ikisinin arasında bakın yer var. Orayı size açtırtmaya çalışayım. Oraya ve yanına deliğe. 33 ilmek attıktan sonra yan tarafımızdan ilmek çıkartarak ön tarafı yatayına öreceğimiz için burası kol evimiz olacak. Buradan sonrası da 43 düz diş saydım eteğe kadar dediğim yer, gösterebildiğim kadar ve buraya kadar 33 ilmek. İsteyenler 34 de atabilir eliniz çok sıkıysa, çünkü biz düz ters diye gidiyoruz pirinçte. O yüzden o zaman ilmeğinizi ayarlayın. Burada da şimdi ilmek çıkartarak gidiyoruz. Buranın sayısını da çıkardıktan sonra size söyleyeceğim. Bu şişle zorlanırsanız birazdan yapacağımız işlemler var. Göreceksiniz siz de. Bunları başka bir şişe alarak rahatlayabilirsiniz. Çünkü ucu bizde olması lazım. Biz hem omza ekleme yapacağız. Önü örerken ön omuzu arkayla da çıkartmış olacağız birlikte. Şu anda bu kadar anlatabiliyorum. Örerken göreceksiniz. O yüzden bakın bu ilmeklerde bu şişte beklemesi lazım. Başka bir şişe alabilirsiniz diye o yüzden söylüyorum. Bu ilmeklerle de işlemimiz olacak. İlmekleri çıkardıktan sonra bu tarafa doğru örerken buradan da ilmek alıp birleştirme yapacağız omza ön parçamızı. O yüzden birlikte öreceğimiz için birleştirerek böyle bir ön çıkaracağımız için ikinci bir misinalı şişe ihtiyacınız olacak. Aynı numara olması şart değil. Bize sadece ilmekleri tutması için yardımcı şiş olsun diye söylüyorum. Evet, çıkartarak bakın eteğe doğru geliyorum. 2 ilmek deliklere batıyorum. Bir tane bu gösterdiğim araya batıyorum. Bazen de 3 ilmek battım ama onu 1-2 defa yaptım. Çok batmadım. Ya da 1 ilmek böyle battım. Araya tekrar battım. Denk getirdim. Kasma olmayacak şekilde denk getirdim. Şunu da şöyle yapıp sayalım şimdi. Kol zaten 33 ilmek atmıştık. 3, 6, 10, 13, 16, 20, 23, 26, 30, 53, 56, 60, 63 ilmek. 33 de burada var. Şimdi ben tabii şiş değiştirmediğim için benim bütün 77 ilmeğimle 33 ilmeğim ve eteğe doğru çıkardığım yan taraf için 63 ilmeğim hepsi bakın aynı şişte. O yüzden ben böyle şimdi arka tarafa dönüyorum. Burası arkamız. Bakın tekrar gösteriyorum kafa karışıklığı olmasın diye. Zaten elinizde yaparken olmayacak. Seyrettiğiniz gibi olmayacak. Evet, burası arkamız. Buradan kol için ilmek çıkardık. Yan taraftan da ön parçamız için ilmek çıkardık. Böyleyiz. Şimdi arka tarafa dönüp ilk olduğu için bir tersle başlıyorum örerek kenar ilmeğini. Kenar ilmeklerini baştan beri hiç örmedik. Düz ters, düz ters diye arka tarafta başladım. Bakın arka tarafta devam ederek kolda ilmek attığımız ayraçlı yere doğru etekten başladım. Kol altına doğru örüyorum yani. Ve bu şekilde yine
düz ters şeklinde devam ediyorum. Evet. Attığım 33 ilmeğe geldim. Ters düz, eğer hani dalıp da yanlış yapmadıysak ters düz ters diye devam ediyorum. 63 ilmek sonrasından bahsediyorum. Attığım ilmekleri düz ters diye devam ettiriyorum kol evinde. Buradan daha sonra kollar için ilmek çıkartacağız. Evet, ters, düz. Bakın. En son attığım bu ilmek kaldı. Ve ben arka tarafı örüp geliyorum. Düzü yaptım. Bu da attığım ilmeğin ilkiydi. Arkada olduğumuz için artık son bu kaldı. Buradakilerse bizim sırt bölgemizde omza ait ilmeklerimiz. Şimdi onunla bunu bu şekilde arka taraftayız ve böyle girerek, yani son ilmek kaldığında bu şiştekiyle attığım, kol için attığım ilk ilmeği arka tarafta düz keserek ön tarafa dönüyorum ve önde, evet, öne döndük. Arka tarafta düz keserek ters, bakın, gözüktürdük ön tarafta ve şimdi ön sıramızı buradaki ilmekler beklerken, sırt ilmekleri beklerken, burası omuz, burası ense, burası diğer omuz. Ben aynı şişte ördüğüm için sizi karıştırmasın. Bakın, burası da açıklığımız. Evet. İlmekleri ilk attığımız yerde öndeyiz. Bu şekildeyiz. Şimdi ön tarafta yine biz ilk sıramız olduğu için bunu böyle yaptık ama önde hemen 2 sırada bir değiştireceğiz bundan sonra. Fakat burada yönümüzü değiştirdik. O yüzden bunu boş alıp gördüğünüz şekil yaptıktan sonra düz ters düz, yine yön değiştireceğiz. O yüzden o 2 sırada bir olacağı için bu ilk sıramız için tıpkı ilk sırta başlarken etekte yaptığımız ilk sıra gibi düşünün. Burası eteğimiz ve eteğe kadar bunu bu şekilde örelim. Burada tek ilmek kaldığında artış yapacağız. O yüzden sona dek örelim. Tek ilmek kaldığında artışı göstereyim. Evet, yine söylüyorum. Bakın, burası arka sırt ilmekleri. Biz burada birleştirme yapıp ön tarafı örmeye devam ediyoruz ve yön değişikliği yaptık hemen ilk sırada, ön olduğu için ve tek sıra gözükecek ilk pirincimiz, tıpkı etekteki gibi dedik ve devam ediyoruz. Şimdi etek tarafında hemen düzün üzerine ters, tersin üzerine düz yaptığım için düz ters ve düz yaptıktan sonra şuradan hemen bir arttırma yapıyorum. İster düz yapın, ister ters yapın. Arttırmayı burada ve bir tane işaret takın buraya. Sanırsam 2 santim, 2,5 santim arayla bu arttırmayı yaparız. Bu diğer ön için de geçerli olacağı için bu yaptığımız yere bir tane ayraç takalım. Böyleyiz. Ön tarafı bitirdik. Burada bir arttırma yaptık ve arka tarafı şimdi öreceğiz. Yine buraya geldiğimizde bir önceki arkada gösterdiğim birleşme işlemini bu omuzda bekleyen ilmeklerimizle yapacağız. Yani buna illa böyle uzun misinalı şiş lazım rahat çalışabilmek için. Ha, şu da olur. Bu taraftan misinasız uzun şişlerden takarsınız. Dediğim gibi siz nasıl rahat edecekseniz aslında kalıbı anladıktan sonra rahat edeceğiniz sistemi seçersiniz. Burada bekleyen diğer şişe takılı ilmeklerle buradan gelip bunu birleştirebilirsiniz. Fakat böyle ben bütün olarak devam ediyorum. Kenar ilmeğini aldıktan sonra arka tarafta olduğum için burada artma yapmıştık. Terse ters, düze düz şeklinde yön değişikliği yapmadan omza kadar devam edip omuzda arkada olduğumuz için düz birleştirme yapacağız ve ön tarafa ters gözükecek omuzda. Evet, bunu böyle
Omza kadar devam edelim. Bakın arka tarafta burası ilmek çıkardığımız yan taraf. Arka tarafta böyle gözüküyor. Tersin üzerine ters, düzün üzerine düz yaparak arka tarafı bitirerek omuzda bekleyen ilmeklere geldim. Yine bu ikisini bu şekilde, yani bu ilmeğimle bunu, belli oluyor zaten ayrık olduğu için ve kesim olduğu için, bu şekilde arka tarafta bitiriyorum. Beraber alarak. Öne döndüğümde de bu böyle bu şekilde yapıyorum ve ön tarafta olduğum için düzün üzerine ters, tersin üzerine düz, düzün üzerine ters, tersin üzerine düz şeklinde eteğe kadar iniyorum. Gösterdiğim artma çeşidini veya istediğiniz herhangi bir gizli artmayı etekte bir ilmek kalınca yapıyorsunuz. 2 santim, 2,5 santim arayla. Ve yine buraya geldiğinizde arka tarafta düz birleşme yapıyorsunuz. Öne döndüğünüzde ters gözüküyor. O ilmeği boş alıp önde yine yön değişikliği yaparak ilerliyorsunuz. Şimdi ben biraz ilerleteyim. Size bu şişten çıkartıp düz bir şekilde göstereceğim burayı. Şimdi burası boğuyor tabii bunu. O şekilde, yani biz buraya taktığımız hemen hemen ayraca kadar bu ilmekleri böyle buraya kata kata omuz birleşimini yapacağız ve ön parçamız ortaya çıkacak. Burası bu şekilde omuz birleşimi oluyor yani. Bu böyle. Bu da kol evimiz. Arkadaki omza ayırdığımız 29 ilmeği buraya katarak ilerliyoruz. Fakat yine söylüyorum, bakacağım, 29 ilmek olmayabilir bu. Bir altı bir üstü de olabilir. O yüzden bu bölüme kadar birleşe ve 2,5 santimde 2 santimde bir de bu etek tarafında gösterdiğim yerde bir ilmek kala artma yaparak yönümüzü de her önde değiştirerek devam ediyoruz. Bakın, sırt ilmeklerini ayrı, yan, ön ve kol ilmeklerini ayrı şişe aldım. Bu şekildeyiz. Biz bu şişle örüyoruz. Bu şiştekiyle birleştiriyoruz. Ben hepsini bütün ördüm ama size söylüyorum. Yani biz burada omuz burası. Burası ensemiz. Burası omzumuz. Bu omuz ilmekleriyle ön parçamızın ilmeklerini bu omuzda birleştirme yapmış oluyoruz. Şimdi tek şişle belki daha iyi çözersiniz. Tekrar söylüyorum ki ipte kırcıllı, fakat işte bunun da modeli ya kırcıllı ya batik ya ebruli iplerle örmek. Siz de biraz önce anlattığım şekil örmeye devam edin. Artışlarınızı etek bölümünde yapmayı unutmayın. Evet, burası kol evimiz. Ördükten sonra buradaki birleştirmeyi de yapınca nereden baksan 24 santim burası oldu böyle. Ve bakın, bu da omuz birleştirmemiz. Buradaki ilmekleri ala ön tarafı öre gelip bu omzu bakın bu şekilde birleştirmiş olduk ve hiç belli olmayan bir birleşme. Burada da 29 ilmek ayırıp ayraç takmıştık. Bakın 2 tanesini almadım. Bu 2 taneyi almadım. Yani 27 taneyi kullanmış oluyorum. Burada da öyle yapacağım. Yani ayraca 2 ilmek kala bu birleştirmeyi kesmiş oluyoruz. Buradan da ön tarafı örüp etek kısmında kalmış oluyoruz. Şu artmaları da göstereyim. Yer geldi 2,5 santimde bir, yer geldi 2 santimde bir, yer geldi 3 santimde bir artma yaptım ben. Toplam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 artmamız var. Artmalarımızla birlikte ön parçamızın etek kısmını uzatmış olduk. Arka ve kavisimizle bu şekilde bakın bir yol çizmiş oldu önün eteği. Arkaya uyumlu bir hale geldi artmalarla. 8 arttırma yaptığımıza göre biliyorsunuz buradan sayıp 63 ilmek çıkarmıştık.
71'e onu tamamlamış olduk. 33'te zaten kol kısmımızda vardı. Daha geniş yapmak isteyenler kolu hatta 34-35'te yapabilirler. O zaman da bu ilmeklerini bir düz bir ters de bizimle birlikte giderken karıştırmasınlar diye daha önce belirtmiştim. Evet, şimdi simetrik yapacağımız için bunun bu sefer bu tarafından ama etekten önden başlayacağız. İlmek çıkaracağız. Buradaki ilmekleri 63'e tamamladıktan sonra çıkardığımız yanına 33 ilmek atıp buradaki ilmeklerimizle yine omuz birleştirmesini yapacağız. Simetrik açıdan daha önce biliyorsunuz burada örüp burada çıkartmaya başlayarak önce kolun ilmeklerini atıp sonra yan taraftan ilmek çıkarmıştık. Burada ise önce etekten ilmek çıkartıp sonra kolun ilmeklerini atıp birleştirmemizi yapacağız. Simetrik açıdan böyle denk geliyor. Evet, ön tarafta etek ucundayım. Şu gözüken şuna değil, buraya ilk başlangıç yerine giriyorum. Bir tane oradan çıkardım. Demin gösterdiğim deliğe giriyorum. Evet, yanındakine giriyorum. Arada ortaya giriyorum. Tekrar bu şekilde arada bu araya giriyorum. Bu şekilde nasıl diğer tarafta 43 diş saymıştık, ayraç takmıştık. Bu ayracımızın hemen buraya gelesiye kadar 63 tane ilmek çıkartıyoruz ve yanına da aynı daha önce nasıl gösterdiysem 33 ilmek atıyoruz. Evet, etekten başladık. Ön tarafta 63 tane ilmek koltuk altındaki ayracımıza kadar çıkardık. Evet, şimdi 63 ilmeği çıkardıktan sonra yanına daha önceki gibi ilmek atıyoruz. Evet, böyle 33 tane ilmek atıp buradakiyle en son attığımız 33. ilmeği birleştirme yapacağız. Önde olduğumuz için de ters birleştirme yapacağız. 33 taneyi atalım, 33. ile birleştirme yapalım. Evet, bu öndeki ilmeklerimizi bekletirken başka bir yerde, bu şiş olur, ip olur, biz etekten bu taraftan, yan taraftan, sırtımızın bu yan tarafından ön tarafta etekten başlayıp ilmek çıkartarak 63 tane ilmeği çıkardıktan sonra 33 tane de şimdi burada kol evinin oradayız atacağız. 29 oldu. 30, 31 ve 32, 33. Şimdi burada bekleyen, bakın burada ayracımız var belli zaten. Burası ense tarafımız, burası da birleşim yapacağımız omuz yerimiz. Ne demiştik? Ayracı 2 ilmek kalasıya kadar bu ilmeklerle omuz birleşimini yapacağız. Şimdi burada diğer tarafta, arka tarafta düz bir şekilde birleşme yaptık. Burada ise bu attığım son ilmeği buraya böyle geçiriyorum. Böyle. Ve bununla bunu ters bir şekilde kestim. Dönüyorum. Arka tarafa dönmüş oluyorum böylelikle. Arka tarafta bu şekilde düz ters diye devam edeceğim. Kol ilmeklerini, attığım kol ilmeklerini ve eteğe kadar, etek ucuna kadar bütün hepsini ters düz diye devam ediyoruz. Burada ön tarafa geliyoruz. Ön tarafta bir tane ilmek, kenar ilmeği olarak alıp artma yapıyoruz ve ön tarafı örüp örnekte yön değişimini yapacağız burada eteğe geldiğimiz zaman ön tarafta olduğumuz için. Evet, şimdi
devam edelim. Evet, omuzlu birleştirmeyi yaptıktan sonra kol ilmeklerini ve eteği arka tarafta örüp ters düz diye devam ediyorum. Aslında gidişat çok kolay. Anladıktan sonra çok kolay yapacaksınız. Fakat ipimiz tabii ki kırcıllı olduğu için biraz yoracaktır. Fakat dediğim gibi daha önce de ya ebroli, batik veya kırcıllı iplerle olacak bir model olduğu için evet, böyle biraz anlatması videoda hem size zor hem de bize zor oluyor anlaması ve anlatması. Arka tarafı ördük, ön taraftayız etek bölümünde. Ben aynı şişle ördüğüm için bakın böyle etekten başladım, ördüm, ilmekleri çıkartıp geldik, ilmek attık kol için ve burada ön tarafta olduğumuz için ters birleştirme yaptık. Diğer tarafın simetrisini uyguladığımız için. Sonra arka tarafa döndük. İlk sırayı ters düz diye devam ettikten sonra şimdi ön taraftayız ve ilk sadece bu sıraya ait olacağı için yön değişikliğini etekteyim ve kenar ilmeğini aldıktan sonra bir arttırma yapıyorum. Düz yapıyorum arttırmayı. Diğer arttırmaları da gidişata göre yaptım. 8 arttırmayı. Burada da ilk arttırmamı bu ön için yaptım bakın. Ve yön değişikliğini de yaptım. Kenar ilmeği düz arttırdım. Ters, düz, ters, düz diye ön taraf etekten başladım. Ve arkayı da aynı geldiği gibi örüp bundan sonra her ön sırada yön değişikliğini yapacağım. 2-2,5 santimde bir, arada 3 santimde bir de etekte 8 kere arttırma yapmıştım diğer tarafta. Aynısını buraya da uygulayacağım. Evet. Yan kısım ördüm. Ön tarafta kol ilmeklerindeyim bakın. Orayı da devam ettiriyorum. Evet, omuz kısmına doğru kolu ördüm. Bakın geliyorum. Ters, düz, düzün üzerine ters, tersin üzerine düz yaptığımız için bununla taktım bu şişe. Bu ikisini burada bu şekilde ters kesiyorum. Böyle. Yine dönüyorum. Arkaya döndüm. Böyleyiz ve arkada yön değişikliği olmadığı için ne görüyorsam onu tersin üzerine ters, düzün üzerine düz örüyorum. Burada da omuzda bakın birleşme yaparak ilerliyoruz. Evet, etekten başladım. Ön tarafta olduğum için yer değişikliğini yaparak ki bundan sonra her önde yapacağız. Diğer ön gibi ilk sıramızı tamamladık. Bir sıra sonra hemen yer değişikliği yaptık ama her önde yapacağız bundan sonra demiştim. Devam ediyorum. Kol ilmeklerini örüyorum. Tersin üzerine düz, düzün üzerine ters diye. Ve ters, düz yaptıktan sonra bakın ters birleştirme yaptığım için ön tarafta gözüküyor zaten. Bununla bu şişte bekleyen ilmeğimi ters bir şekilde kestikten sonra ön tarafı bitirip arkaya dönüyorum. Evet. Arka tarafta bunu bu şekilde aldıktan sonra düzün üzerine düz, tersin üzerine ters diye devam ediyorum. Bu arkaya düz çıkarken ön tarafta yine aynı bu omuzdaki gibi bir birleşim oluşturuyor. Bakın. Burası omuz birleşmemiz. Burası bekleyen ense ve omuz ilmeklerimiz. Biz burada bu kol evimiz birleştirmemizi yapıp bu ön parçamızı tamamlıyoruz eteğe kadar. Şimdi artık gösterdiğim buradaki de kesme şeklini görüyorsunuz. Aynı burada da arka tarafta böyle çıkıyor. İlmek aldığımız yerlerde, çıkardığımız yerlerde öyleydi biliyorsunuz. Bu şekilde ve buranın kesimi de arka tarafta düz çıkacak ve önde de ters kesim yapıyoruz. Etek ucunda da dediğim gibi artmalarınızı yapıp
8 arttırmayı o şekil tamamladım. Aynı bunda da aynısını yapalım. Evet, diğer tarafımızı da yine yaka tarafında ensede gösterdiğim ayraçlara 2 ilmek kalasıya kadar diğer ön gibi yaptım bakın. Burası kol altından buraya ölçtüğümde 29 santim, çok az da geçti. Bu ilmeklerimizi de her iki tarafta da pirincin ilk sırasını önde yapmışım. Yer değişikliğini yapmış oluyoruz. Örneğin arkasını örmemiş oluyoruz. Bir sıra gözüken pirincimiz var, yani öyle söyleyeyim. Ense tarafındaki ilmekleri kısa misinalı şişe aldım. Bu yanlardaki ilmekleri de farklı farklı 2 misinalı şişe aldım. Bunu da daha iyi görelim diye yaptım. Sizde bu kadar şişe gerek olmayacak. Burada kalan ilmek sayımız 23. Aslında 2 ilmek bu tarafta, 2 ilmek bu tarafta, isteyen alabilir. Ben almadım. Bu ayraçlı yerlere 2 ilmek kalasıya kadar bırakınca 27 ilmek omuz birleşmesinde kullanmış oluyorum. Kolu da bu arada yaptım. Diğer kolda da yaptığım işlemi size göstereceğim. İkinci kolu yaparken onu beraber yapacağız. Hatta bunlar bu şişlerde beklerken önce isterseniz ben kolu göstereyim. Bakın, eğimli yerlerimiz de şuradan itibaren kıvrılıyor ve ön taraflar böyle uzun kalıyor. Arkayı açtığımsa böyle bir kavisimiz var ve yanlara doğru o kavis de arttığı için önlerle bir uyum oluşturuyor. Kol boyunu ister uzun tutun, ister kısa tutun. Ben bu kadar yaptım ve boyunu size söyleyeceğim. Düşük kolda olacağı için ipim de yetmeyecek zaten. O yüzden ben kısa kol yaptım. Zaten diğer hırka da kısa koldu. Şu kol açıklığımızın burasından girip bir ilmek çıkartıyorum. Omuza kadar buradan 32, buradan da 32 çıkaracağım için 64 ilmek çıkarmış olacağım toplam. Denk getirmek için de 2 tane girdim. Bir tane araya giriş yapıyorum. 2 tane bu gözüken dişlere girdim. Bakın ortada da yer var. Onun yanına giriyorum. Yine 2 yan yana giriş yapıyorum. Şu ikisinin ortasındaki yere oradan da, burası biraz zorlarsa tığla yapabilirsiniz bu şekilde. Omza kadar 32, buraya kadar da 32 ilmek olacak. Toplam 64 ilmek çıkarıyoruz. Fakat bu tarafta ilmek attığımız yer olduğu için buradan hepsine girip 32'yi tamamlayabiliyoruz. Çünkü 33 ilmek atmıştık. Birisi burada olduğunu düşünün. 32 ilmeği bu şekilde çıkartabiliyoruz. Fakat sırt tarafında ördüğümüz taraftan 2 yan yana bir içe diyeyim ben ona, batarak onu tamamlayabiliyoruz. Aynı şey bu kol için de geçerli. Fakat burada bu tarafta ilmek kattığımız için her ilmeğe giriş yapıyoruz. İlmek nerede attıysak zaten belli oluyor. Burada da yine 2 yan yana bir içe diyeyim. O şekilde giriş yapıyoruz simetri açısından. Evet, bunu böyle daire şeklinde çıkaralım. Evet, kolumuzdan toplam 64 ilmek çıkarmış olduk. Zaten burada kol altında ayracım vardı. Onu turbaşı ilmeğimi belirlesin diye buraya çıkardım. Misinalıyla yuvarlak öreceğiz. O yüzden turbaşı diye konuşuyorum. Yine düz, ters, düz, ters diye 64 ilmeği pirinç örüyoruz. Burası için de geçerli. İlk sıramızı pirinç yaptıktan sonra hemen yer değişikliği yapacağız. 2 sırayı tamamlamayacağız.
Bakın böyle çekiyorum. Bunu burada bekleyen ilmeklerimle bu şekilde örüyorum. Ters düz yapmıştım en son. Tersle devam ediyorum. Kendime örgü alanı yarattım çekiştirerek. Bakın böyle. Tur başına kadar ya da tur sonunda diyebilirsiniz. Yine burada bakıyorum, ters düz yapmıştım. Tersle devam ediyorum. Bakın en son ters örerek buradaki ilk ilmeğime, düz ilmeğime geldim. Şimdi burada hemen ters düz diye yer değiştireceğim. Burada tersle bitirdim. Bura benim tur sonum, burası tur başlangıcım ve tersle üzerine devam ettim düz ters diye. Bundan sonra artık yine iki sırada bir, iki turda bir diyeyim, yer değiştireceğiz. Bu ilk sıra için geçerliydi. Evet. Yine buraya kadar örüyoruz. Buraya geldiğimizde, bu işaretli ilmeğimize geldiğimizde artık ondan sonra ne geliyorsa onu örüyoruz. Çünkü burada şu an ters var. Yine üzerine ters, yanına düz ters diye devam ediyoruz. 2 tura tamamlıyoruz. Ondan sonra tekrar yer değiştiriyoruz. Evet, bu turu şimdi buraya kadar örelim. Tersin üzerine düz, düzün üzerine ters yaparak yine yönü değiştirdim ve örerek tur sonuna geldim. Şimdi burada ters gözüküyor bakın ilmeğimiz. 2 sıra artık yapacağımız için ters, düz, yani tersin üzerine düz, düzün tersin üzerine ters, düzün üzerine düz yaparak devam ediyoruz artık. Yine buraya geldiğimizde bu sefer 2 sıramız tamamlandığı için, 2 turumuz tamamlandığı için burada yine tersin üzerine düz yön değiştiriyoruz. Diğer kolun kol altı burası. Ve tur başımız ve tur sonumuz burası olduğu için şuraya bir çatal iğne takmıştım. Burası 2-3 parmak sonra şöyle tuttuğumda 2,5 parmak falan sonra bir kesme yaptım. 62 ilmeğe düştüm. Hem buradan hem buradan kesme yaptım için onu göstereceğim size. O yüzden hemen hemen 2 parmak falan örelim. Oraya geldiğimizde 2,5 parmak falan, oraya geldiğimizde göstereceğim. Evet, burası benim tur sonum, tur başım. Buradan itibaren de ilmek çıkarmaya başladık. 4,5 santim falan olduğu 2,5 parmak gibi de düşünebilirsiniz. Baktığımız zaman burada kesim yapacağız. Burada 2 düz gözüküyor bakın sıra olarak ve burayı ters olması lazım. Bu da ters gözüküyor, düz olması lazım. Onun için burası ters olacağı için bu ikisini tur başında başlarken böyle kestim ve düz kesmiş oldum. Ters düz diye yön değişikliği de yapacağım için devam ediyorum. Şimdi buraya geldiğimde bu ikisini de kesim yapacağım. Böylelikle 62'ye düşmüş olacağız. Evet, böyle tur sonuna kadar bunu örelim. Evet, tur sonuna geldim, bitirmek üzereyim. Ters düz yapmışım ve burada düz olduğu için bu ikisini ters kesim yapıyorum. Böyle. Burası da düz kesim yaptığım yer tura başlarken. Düzün üzerine düz, tersin üzerine ters diye devam ediyorum. 2 sıra bakın gözükmeye başladı. Sonra yön değişikliği yapacağım. 62 ilmeğe indik ve artık hiçbir kesim yapmadım diğerinde. Kolu buradan buraya ölçtüğüm zaman 17 santim etti. Ve örnek olarak da böyle saydığımda yine 17 ediyor. En son daha güzel gözükeceği için nasıl ilk sırayı yapıyoruz, üzerine ikinciyi tamamlamıyoruz, çift pirinç yapmıyoruz, tek pirinç yapıyoruz. Öyle yaptım ve üzerine 2 sıra tamamlamadan burada artık
tur başı ve tur sonunda bakın bu şekilde 2 3 tane ilmek attım. Örüyorum. 2 tanesini düz bir şekilde. Bununla bu şişte bekleyen kol ilmeklerimle hem kapatıp hem kordon yapmış oluyorum. Kordonla kapama yapıyoruz. Yine 2 taneyi ördüm. Üçüncüyle şişimdekini, soldakini birleştirdim bu şekilde. Yine 1 2 düzü ördükten sonra bununla bunu birleştirdim. Kordon çoğu kişi tarafından bilindiği için artık bu kadar göstermek yeterli. Buraya kadar gelip burada da bitirelim ve birleştirelim. Kolu böylelikle 17 santimken şu anda 19 santim gibi oluyor kol. Evet, kordonla kapayarak bakın geliyorum. 3 ilmeğimiz kaldı. Bununla bunu yine beraber bu şekilde aldım ve bunları buraya yine takıyorum. Düz, düz ve beraber düz. Böyle. Şimdi artık bir ilmek kalınca bitirebiliriz. Yine böyle taktım şişe, örmeye başladım. 2 taneyi ördüm, atlattım. Şimdi de bununla bunu beraber alıyorum ve atlatıyorum. Bu şekilde. Bunu buraya dikeceğiz. Şunu önce şöyle, bakın şöyle tuttuğumuzda biz burada bittiğimiz için önce bunu buraya bir güzelce sabitleyelim. Evet, daha düzgün dursun diye. Sonra buradan bir çıkış yapıyorum. Şimdi ilk yerlere bu şekilde giriyorum. Buradan çıkış yaptığım yere girip tekrar buradan çıkış yapıyorum. Ters çevirmedik hiç. Buradan yine burada çıkış yaptığım yere girip yine böyle çıkış yaptım. Tekrar karşıya çıkış yaptığım yere girdim ve tekrar çıkış yaptım. Bunu da buradan artık sabitleriz. Böyle diktim. Evet. Benim kol altından itibaren ölçtüğümde 19 santim etti ama onu ayarlamak sizin elinizde. Ayrıyeten bir şey daha söyleyeceğim. Şu ön tarafların 8 artışını daha sık yapıp 9-10 kere de yapabilirsiniz. Bu artış ayracımızdı. 8 kere yapmıştık etekte. Onu tek olarak orada ön taraf belli olsun diye bırakmıştım ben. Diğerlerini çıkardım. Burada diyorum ki daha sık aralıkla 9 arttırmada yapabilirsiniz. Üçgen ve enli gelmesini isterseniz, daha uzun olmasını da isterseniz. Her iki tarafta da tek sırada pirinçte kalmıştık. Eşitlemek ve yakayı da toparlamak için bütün ilmeklerimizi örmemiz lazım. Yine burada da kordon yapacağımız için buradan ip takalım. Şu an size gösterebildiğim kadar çalışıyorum göstermeye. Şöyleyiz. Bakın. Ensede zaten ilmekleri kısa misinalı şişe alıp bekletiyordum. Siz görmeniz için böyle şişlere dağıttım ben. Bu tarafta farklı bir şişte bekliyor. Bu tarafta farklı bir şişte bekliyor. Bunlarla hiç işlem yapmadığımız için siz ipe de alabilirsiniz. Bu kadar şiş kullanmayabilirsiniz. Evet, şimdi biz dedik ki burada şurada bakın ipim var. En son etekten başlayıp bu önümüzü örüp yön değişikliği de yaptığım için ön sırayı örmüşüm. Ve burada birleşmemi yapmışım. 2 ilmeğim ayraca kadar kalmış. Şimdi bunu örerken bu ikisini de keseceğimiz için aslında ayraca bir ilmek kalıyor gibi olacağız. Toparlamak amacıyla yapacağız onu birazdan örerken. Aynı şekilde bu tarafta da önü örmüşüm. Tabi burada simetri çalıştığımız için bu tarafa doğru örmüşüm. İpim orada bekliyor. Yine ilk ön sıra yapılmış oluyor örnekte. Tek sıra pirincimiz var yani.
İkisi de eşit şekilde beklemiş oluyor. Şimdi biz buradan ön taraftan bu şekilde gitmeliyiz ki kordonumuz da düze denk gelsin. Toparlarken kordonu da yine buradan yapabilelim diye. O yüzden biz toparlamak amacıyla buradan başlayıp bütün ilmekleri öreceğiz. Oraya geldiğimizde, bu görünen kısma geldiğimizde oradan da arka tarafı örüp geleceğiz ki buradan kordonu tekrar başlayıp yapıp bütün çevresini dolanabilelim. Ve bunu da yaparken ensede bekleyen ilmeklerimizi de beraber alacağız ki evet, buradan ip taktım. Başlıyorum. Evet, etekten ip takmış oldum. Ön tarafta tam tersi denk geliyor. Şimdi ön tarafta yön değiştirmemiş oluyoruz. Biz bunu sadece toparlamak için yapıyoruz. Aynı sıra üzerine buradan başladığımız için kordonu önde yapabilmek amacıyla, gidişatımız düzgün dursun diye buradan ip taktığımız için ön tarafta gidiyorum şu anda ikinci sırasını örneğin. Yani yön değişikliği yapmamış oluyorum. Fakat oraya geldiğimde orada yön değişikliği yapacağım. Kordona tek sıra halinde zemin hazırlamış olacağım. İp oradayken oradan örüp gelseydi kordonu tersten örecektik veya burada bitirecektik. Tekrar ip takacaktık. Böyle yapmayı uygun gördüm. İsteyen o şekilde de yapabilir. İpim nasıl olsa burada, ben oradan devam edip yaparım derseniz arka sırayı örmüş olursunuz. Onu da belirteyim. Örgülerin değişik örülme çeşidi var. Bir tane kazağı etekten de başlayıp örebildiğimiz gibi yakadan da başlayıp örebiliriz. Yandan da başlayıp örebiliriz. Yelek gibi aynı. Arkadan da başlarız. Üste çıkarız veya üstten aşağı ineriz. Bunlar bizim nasıl örmek istediğimize bağlı. Ben genelde dikişsiz tercih ettiğim için bu şekilde. Bir de kimsede yok, bende var yeleği var kanalımda. O mesela çok sevildi. O da bunun gibi tarz örgülerden diyelim. Biraz da alengirli diye tabir ediyoruz. Evet, böyle ön sırayı yaparken şimdi yakaya doğru geldiğimde oradaki ilmeklerin kesimini yapacağız. Evet, bakın ikinci düz sırayı çıkarmış olduk. Ön tarafta etekten başladık. Yön değişikliği bu sefer yapmadık. Bunları artık toparlamak için yapıyoruz. Evet, şimdi en son ilmeğimizle, burada ipim kalmıştı biliyorsunuz, çekiştiriyorum buradakileri. Evet, ense ilmeklerinde burada ters var. Ben de burada tersle bittim. Burada da düz ters var. Şimdi bunu devam ettireceğim için düz kesiyorum. Bu burada kaldığım ipimdi, kafanız karışmasın. Ense ilmeklerinden bir tanesiyle buradaki ilmeğimi böyle düz kestim. Ters düz diye denk geliyor. Devam ediyorsunuz. Geliyorum bakın diğer önün ilmeklerine. En son burada ters ördükten sonra bununla bunu birleşme yapmam gerekiyor. Burada düz ilmek var. Üzerine düz de devam etmem gerekiyor. İkinci sırayı önde çıkartıyoruz diye söylemiştim. Burası düz olmalı. Burası da ters. O yüzden şurada şu 3 ilmeği ters kesiyorum bakın. Denk gelsin diye yaptım. Ters düz diye devam ediyorum. Yaka ilmeklerini hem toparlamış olduk. Burada da denk gelsin diye üçünü bir kesmiş olduk. Ve ikinci sırayı da buradaki ön parçanın ilmeklerini çıkartarak devam ediyorum. Eteğe doğru gidiyorum. Hırkanın iç tarafı da düzde giyilecek gibi oldu. Birleştirme yerlerimiz o kadar güzel ki modelli gibi oldu. Dış tarafta zincirle birleştirilmiş gibi gözüken modelli bir şekilde
istenirse aynen iç tarafı da giyilebiliyor. Çift taraflı kullanabiliyorsunuz yani. Evet, sona kadar geldim. Etekteyim şu anda. Bu da öbür tarafta bekleyen ipimdi. Fakat biz o gidişatı sağlamak amacıyla bu taraftan ip takıp ön tarafta başladığımız için bakın hepsi tek şişte. Ben siz görün diye hem de bekleyecekler diye öyle almıştım. Şimdi burada artık yön değişikliği yapacağız. Arka tarafta olmamıza rağmen yine kenar ilmeğini bu şekilde yaptıktan sonra 2 sıra ters gözüküyor. Düz ters diye devam ediyorum. Yön değişikliği yapmış oluyorum. Onda da kordon böyle daha güzel duracak. 2 sıra üzerine kordon güzel durmadığı için ben böyle yaptım. Ve böyle yaparak da kordonu ön tarafta başlayabileceğiz etekten. Daha kolay bir başlama elde ettirecek bize. Evet. Şimdi tek şişe aldığım için bakın etekten buradan başladım ve açıklığım burada. Ve ben böyle arka tarafını hırkanın dolanıyorum. Evet, tüm çevresini düzün üzerine ters, tersin üzerine düz örerek çıkardım. Arka tarafta yön değişikliği yapmış oldum. Bu da kordonun güzel gözükmesi için yaptığım bir şeydi. 2 sıra üzerine. Şimdi burada kordona geçeceğimiz için en son buradaki etekte ve öndeyiz. Kordon için 1, 2 ve 3. Yine ilmek atıyorum. Kol gibi. 2 tanesini örüyorum. 2 tanesini ördükten sonra yine bu üçüncüyle şişimde bekleyen ilmeklerimi birleştiriyorum. Tekrar 3 taneyi buraya taktım ve tekrar 2 tane düz ördüm. Bununla bunu birleştirdim. Aynı işlemi bütün çevresini dolanacağız. Böyle. Şimdi böyle başlayın. Ara ara ben size göstereyim. Ense tarafında falan. Evet. Böyle devam edelim. Bakın. Kordonla bitirme yaparak etekten itibaren enseye doğru geldim. Hani burada 3 tane denk gelsin diye çift pirinci almıştık. İşte o eşitliği sağlamak için şimdi burada göstermem gereken yer var. Kordonu yaparken taktım bunları yine. Buradan düz örerken 2 taneyi, burada yine 2 taneyi birleştirdim. Tekrar taktım. Tam ayraçlı yerdeyim. Ensenin burada 3 birleşim, 3 tane topladık ama 2 tane. Üçlü topladık ama 2 kesmiş oluyoruz. Burada da aynı işlemi bakın şöyle bununla bunu keseceğime üçünü bir alıyorum. Tekrar buraya takıyorum. O eşitliği burada sağlamış oluyorum. Yani yapılır da yapılmaz da ama ben öyle bir eşitlik sağlamak için bunu da bu tarafta yaptım. Sayı eşitliği de böylelikle sağlanmış oldu. Çünkü biz burada 2 ilmeği beraber alırken 1 ilmek azalırken burada 3 ilmeği beraber alıp 2 ilmek azalmıştık. Şimdi burada da aynısını yapmış oluyoruz. Şimdi ense ilmeklerinin kordonunu da yaparak ilerliyorum. Burada eteğe kadar gideceğim. Bu ön parçanın kordonunu da yaparak eteğe kadar bakın geldim. Eteğe de kordon yapmak isteyenler için şu köşe dönüşünü göstereyim. Evet. Tek ilmek kaldı. Bu tek ilmeği de aldım ve burada artık ilmeğim kalmadı. Etekten ilmek çıkartarak devam edeceğiz. O yüzden bu aldığım yere bir daha batacağım ki şimdi köşe dönüyoruz diye yapıyoruz bunu. Bununla buradan aldığım ilmeği
beraber yaptım. Şimdi buradan alacağız. Önce alıyorum. Sonra takıyorum. Bunları örüyorum ikiyi ve bununla bunu kesim yapıyorum. Tekrar bakın bunu alıyorum. Tekrar takıyorum. 2 taneyi örüp bu aldığımla kordonun 3. ilmeğini birleştiriyorum. Kasma olmasın diye eğer bakarsınız kordonda etekte kasma oluyorsa tekrar aradan birer tane ilmek çıkartarak devam edersiniz. Aynı böyle bu şekilde. Etekte köşe kısmını kasma olmadan böylelikle dönmüş olduk. Aynı eteği de kordonla çevreleyeceğiz. 5 yumaktan kalan bu. Ve bu kordonu nasıl çevreleyecek bu bilmiyorum. Gördüğünüz gibi. Evet. Yakamızın görüntüsü bu şekilde böyle kordonlu bir şekilde indi. Biz şimdi bu eteğin kordonunu yapacağız. 5 yumaktan bakın bütün hırkayı tamamladık. Bu kadar ipim kaldı ve burada da kordonda artık başladığım yere geldim. Bitirme yerindeyim. Tam 5 yumak gitmiş oluyor yani. Evet, yine bunları köşe olduğu için bir tane daha çıkartıp bu şekilde yaptım ve yine takıyorum üçünü. Evet, şuradan bir tane daha çıkartıyorum. İlmek köşe olduğu için, kıvrılması için buraya bunu yaptım. Şimdi bitiriyorum. Evet, bakın ipimiz de bitti. Tam 5 yumak gitti. Bunu da buraya bu şekilde iğneyle monte edin. Gözükmeyecek şekilde birleşme yeri ayarlayın. Yani sırtın eni 53 santim. Hatta çok az geçiyor. Koltuk altından ölçtüm. Bakın boyunu isteyen biz 64 santime kadar örmüştük. Ama daha fazla da örebilir. Diğer hırka mesela 66-67 santim falandı. Buranın daha fazla olmasını isteyen, daha uzun olmasını isteyen, daha arttırmasını da biraz fazla 9-10 gibi yapabilir. Biz 8 yapmıştık. Kolları daha uzun tutabilirsiniz. O zaman tabii ki 6 yumak, 6,5 yumak bile gerekebilir. Biz 5 yumakta kısa kollu bir hırka elde ettik ve arkanın eni 53 santim. Koltuk altından ön parçanın eni ise 30 santim. 29,5-30 santim. Önler arkadan daha geniş oluyor ya hırkada. Aynı onu sağlamış da olduk aynı zamanda enine örerek. Ense kısmımız. Koltuk altından eteğe yan boyumuz 44,5-45 santime yakın etti. Kordonu da yaptıktan sonra 3 ilmeklik kalın bir kordon yaptığımız için o da ense alıyor tabii ki. 44 bedene gayet rahat olacak bir hırka elde etmiş oluyoruz. 42-44 beden bir hırka yaptık. Arka tarafın eğimini de böyle göstermek istiyorum. Artık hangi ipleri kullanmak isterseniz bu şekilde ikisi de. Evet. Diğer hırkamız da bu şekilde. Bu batik iple, diğeri ebruli kırcıllı iplerle yapıldı. Bunların özelliği bu zaten. Yani batik iplerle, ebruli, kırcıllı iplerle yapılması. Beğendiyseniz ne mutlu.